Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Computational Chemistry Parameter Editor programının nasıl kullanıldığını örnek bir çalışma üzerinden anlatacağım. Bu anlatım esnasında da bu programın ne işe yaradığı ile ilgili ara ara bilgilendirmelerde yapacağım. Neden bu programa ihtiyaç duyulmuş? Bunun için tutorial dosyamızı açıyorum. Burada daha önce oluşturmuş olduğum bir bileşiğe ait girdi dosyası var. Öncelikle bu bileşiğin hesaplamasını yapacağız Gaussian programı vasıtasıyla. Job type olarak bu bileşiğe ait ben optimizasyon ve frekans verilerini almak, seçmek, ayıklamak, düzenlemek ve akademik makalelerde kullanıma hazır hale getirmek adına bir amacım olduğu için optimizasyon ve frekans işlemlerini birlikte gerçekleştiriyorum. Yine yöntem olarak yarı deneysel yöntemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak adına işlemi seçiyorum. Siz istediğiniz yöntem ve bahsetini de seçebilirsiniz tabi. Bunun şimdi hesaplamasını yapalım. Evet, bitti. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdilik bunda işim yok. Şimdi bizim programımız burada. Ben daha önce indirmiştim bilgisayarıma ve kurmuştum. Bunu nasıl edineceğimizden bahsedeyim kısaca. Google'a girdiğiniz zaman evet, şu aramayı gerçekleştirdiğiniz zaman ilk açılan sayfa programın setup'ının bulunduğu sayfadır. Burada program hakkında kısa bilgiler verilmiş. Kullanıcı için bir rehber ve örnek dosyalar burada var. Ve ayrıca programın setup ya da exe dosyasını da Windows için buradan indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Bir RAR dosyası geliyor. Siz bunu açtığınız zaman içinde şöyle iki dosya var. Setup exe'yi çalıştırdığınız zaman program otomatik bir şekilde bilgisayarınıza kurulmuş olacak. Şimdi bizim programımızın ilk özelliği bahsedeceğimiz optimizasyon seçeneğiyle Gaussian tarafından hesaplanan çıktı dosyası. Şuradan hesaplama sonucunda elde ettiğimiz log dosyasını açıyoruz. Gördüğünüz zaman bunu çıktı dosyasından seçti, getirdi buraya koydu ve bunu ben üret dediğim zaman gördüğünüz gibi sonuç olarak bağ uzunlukları, bağ açıları ve dihedral açıları olarak bize bu sonucu verdi. Bunu ben kaydet diyorum. Bunu ne olarak kaydedelim? OPT optimizasyon. Test optimizasyon diyelim buna. Test OPT. Evet, bu şekilde kaydettiğimiz zaman bu artık yayına hazır bir hale gelmiş oldu. Yine bir kontrol edelim. Evet, şurada açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hepsini düzgün bir şekilde bize bağ uzunlukları, bağ açıları ve dihedral açıları olmak üzere vermiş oldu. Biz bunları istediğimiz gibi artık makalelerimizde kullanabiliriz. Şimdilik bunu kapatıyorum. Evet. Şimdi programımızın diğer bir temel özelliği işaretlemeler. Şimdi bizim Gaussian çıktı dosyasından işaretlemeler yapabilmemiz tabii ki mümkün. Gauss VV kullanarak ne yapabiliriz? Sonuçlara bakabiliriz. Buradan titreşim deriz, OK deriz. Gördüğünüz gibi burada her bir titreşim moduna ait fonksiyonel gruplardan gelen katkıları, titreşimleri görebilirsiniz. Ama bunları el ile yapmak oldukça zor. Mesela 14. titreşim moduna baktığınız zaman burada hem CH gerilmeleri var, hem OH gerilmeleri var. Karbon oksijen arasında bir hareket söz konusu, NH'lar var. Dolayısıyla bunları tek tek gözle ya da manuel olarak işaretlemek oldukça yorucu, sıkıcı, zaman alıcı ve hatalara açık bir işlem, bir süreç. Dolayısıyla
Bütün bundan kaçmak adına bu alanda çalışanların bildiği VEDA programı yazılmış. VEDA programı vasıtasıyla az önce Gauss-View yardımıyla manuel olarak yapılacak işlemleri otomatik olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl çalıştığını da ben göstereyim. Şu exe dosyası ile kütüphane dosyasını alıyoruz. Bunları hesaplama yaptığımız klasörün içerisine yapıştırıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken şey bizim CHK dosyamızın FCHK dosyasına dönüştürmek. Bunun için de Gaussian programını kullanacağız. Evet, FCHK'yı açıyoruz. Bunun için de yine buradaki dosyayı burada yolunu gösterdik, seçtik ve gördüğünüz gibi FCHK dosyasını üretmiş olduk. Şimdilik bunları kapatıyoruz. Bunlarla bir işimiz yok. Evet, şimdi bu dosyayı da aldık. Tekrar uzantısını değiştireceğiz. FMU yapacağız. Evet. Şu şekilde. Evet. Şimdi artık VEDA programını çalıştırabiliriz. Az önceki manuel olarak yapılan işlemleri daha hızlı bir şekilde otomatik yapabilmek adına FMO dosyasını açtık. Kontrol etmek istiyorum. Evet. Daha sonra DD2 dosyasını oluşturduk. Hesapla dedik. Evet, böylece titreşim modlarının işaretlenmesi tamam. Evet, az önce Gauss-View vasıtasıyla bunun oldukça uzun bir zaman alacağından bahsetmiştim. Yorucu, sıkıcı olduğundan bahsetmiştim. VEDA programı her ne kadar bu süreci hızlandırsa da burada farklı dosyalarda farklı veriler var ve bunları birleştirmeniz gerekiyor. Mesela şuradaki VDF dosyasını açacak olursak mesela bir notepad vasıtasıyla gördüğünüz gibi burada frekanslar ve bu frekanslara titreşim modları ve bu titreşim modlarına gruplardan gelen katkılar bu şekilde verilmiş. Daha sonra buradaki dosyayı açıyorsunuz. Burada her bir moda gelen katkılar, yüzdelikler, bunların her biri burada ayrı ayrı işlenmiş. Bunları birleştirmek sonuç itibariyle yine zaman alan ve hatalara açık bir süreç. Dolayısıyla şimdi bunları kapatıyorum. VEDA programının çıktı dosyaları burada listelendi gördüğünüz gibi. Bunu da çıkayım. Sadece çıkış yapıyorum. Şimdi işaretlemeler bakın ne kadar hızlı olacak şimdi. Buradan mavi dosyayla az önce VEDA ile hesapladığım çıktı dosyasının VDF uzantılı olanını seçiyorum. Daha sonra sarı dosya vasıtasıyla DD2 uzantılı dosyayı seçiyorum. Daha sonra üret diyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde bütün az önceki karmaşıklığı ortadan kaldırıp hatasız bir şekilde bana titreşim modları ve bu titreşim modlarına gelen fonksiyonel gruplardan gelen katkıları yüzdeleriyle beraber bana listelemiş oldu. Normal şartlar altında benim bu listelemeyi yapabilmem, eğer Gauss-View vasıtasıyla az önce bahsettiğim gibi manuel olarak bu işlemi yapsaydım, her ne kadar sistemimde 11 atom bile olsaydı, bu belki de rahatlıkla bir günümü alabilirdi. Tek tek o her bir moda gelen farklı fonksiyonel gruplardan katkıları el ve göz yordamıyla işaretlemek. VEDA bunu hızlandırdı ama yine de farklı çıktı dosyalarındaki farklı verileri toparlayıp bir araya getirmek yine benim saatlerimi alırdı. Ama Computational Chemistry Parameter Editor programı vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde ben hatasız ve hızlı bir şekilde sonuç dosyasını üretmiş oldum. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada ölçeklendirilmemiş ve ölçeklendirilmiş olmak üzere iki sütunum var. Bu alanda çalışanlar bilirler. Deneysel mod ve deneysel ve teorik fazlar farklı olduğu için
burada anharmoniklik etkilerini hesaba katabilmek adına ölçeklendirme faktörüyle bizim ölçeklendirilmemiş ve hesaplama sonucu elde ettiğimiz frekans değerini ölçeklendirmemiz lazım. Ölçeklendirme faktörü ise her bir yönteme ve o yöntemde kullanılan baz setine göre değişiklik gösterebilir. Biz burada 1 yazdık ama mesela eğer 0 mesela DFT'nin DFT kullanıyorsanız ve B3 LYP 631 kullanıyorsanız örnek veriyorum 0,9 diye bir ölçeklendirme faktörü yaptığınız zaman bakın üret dedim tekrar. Gördüğünüz gibi bunu ölçeklendirip yine burada listeledi. Daha sonra ben bunu yine kaydet diyorum. Burada ne olarak kaydedelim? Test frekans değerleri olduğu için şu şekilde kaydet diyorum. Ve böylece kaydetme işlemini yine tamamlamış oluyorum. Şimdi bir kontrol edecek olursak nereye koydu? Evet şurada. Bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada yine tablo şeklinde bana hazır bir şekilde sundu. Ben bunu alacağım ve artık doğrudan ilgili bileşiğin el yazmasının içerisine rahatlıkla ekleyebileceğim. Evet, bununla da işimiz bitti. Şimdi bunu da kapatıyorum. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bizim bu bileşiğimizin reaktivitesini tayin eden bazı parametreler var. Biz bu parametreleri homolumu orbitallerinden yola çıkarak hesaplayabiliyorduk. Hemen onu da programımıza eklemişken onu da şurada bir göstereyim. Yine bizim çıktı dosyamızdan Tools, moleküler orbitaller diyoruz. Aldık. Hemen şuraya. Evet. Şimdi bakalım. LUMO orbitalinin enerji değeri nedir? 0,0348. Aynı şekilde HOMO'ya bakalım. Eksi 0, evet. Neden atomik unit? Çünkü Gaussian'ın çıktı sonuçları birim olarak atomik unit. Fakat bazı literatürdeki programlar sonucu elektron volt olarak da verebiliyor. O zaman buradan elektron voltu seçebilirsiniz. Ama bizim şu anda elde ettiğimiz sonuçlar atomik unit cinsinden olduğu için bunu seçiyoruz ve yine üret diyoruz. Ürettiğimiz zaman doğrudan bize bu moleküle ait onun reaktivitesinin belirlenmesinde etkili olan parametreleri hızlı bir şekilde bize böylece vermiş oldu. Yine bunu kopyalayıp bir Excel dosyasına, mesela optimizasyona, şuradan optimizasyon dosyasını açalım Excel sayfasından. Şuraya yapıştır dediğimiz zaman hızlı bir şekilde yapıştırır ve yine bu verileri alarak hızlı bir şekilde ilgili bileşiğin makalesine ekleyerek makalemizi yazabiliriz. Bu programın kullanımı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Bununla birlikte Computational Chemistry Parametre Editor programının indirme linkini açıklama kısmına da yazacağım. Dikkat edilmesi gereken bir iki noktadan bahsedeyim. Programda virgül kullanacağız. Bu önemli. Diğer bir şey arkadaşlar, VEDA programında VEDA programını çalıştırırken VEDA programını, egzesini ve ilgili kütüphane dosyasını hesaplama yapmış olduğumuz şu 3 dosyanın olduğu dosyanın içerisine ekleyeceğiz. Burada çalıştıracağız. Yoksa VDF dosyasını, yani şuradaki dosyayı üretemezsiniz ve bunu üretmediğiniz takdirde de Computational Chemistry Parametre Editor programı işlevini gerçekleştiremeyecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.